Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika yazlık bir örgü modelimiz var. Modelimizde kullanacağımız ip, şöyle göstereyim. Merserize bir ip. Orta kalınlıkta merserize bir iple harika bir model başlayacağız. Şişlerim 3 numara. Kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi çıkartalım. Bu model için ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 2 olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ayarlayıp modelimizi tam denk getirebiliriz. Şöyle ilmeklerimi tamamlayıp birkaç sırada lastiğimi yapacağım. Daha sonra modelimizi kurmaya başlayalım. Evet, birkaç sıra şöyle haroşa lastiğimi tamamladım. Şimdi modelimi kurmaya başlıyorum. Siz istediğiniz lastiğin üzerine kurabilirsiniz. Bu model kıvrılma yapıyor, lastik istiyor. Yani lastikli çalışırsanız daha iyi olur. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek artırma yaptım. Bir ilmek örmeden aldım. Devamındaki 2 ilmeği düz ördüm. Örmeden aldığım bu ilmeği de şu ördüğüm 2 ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Yine aynı şeyi tekrar ediyorum. Bir artırma, bir ilmek örmeden aldım. 2 ilmek düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği bu ikisinin üzerinden geçirerek bıraktım. Bir artırma, bir ilmek örmeden alalım. Daha sonra 2 ilmek düz örelim. Örmeden aldığımız ilmeği de şu ördüğümüz 2 ilmeğin üzerinden geçirip bırakalım. Sıra sonuna kadar böyle devam ediyoruz. Evet. Son 3 ilmeğim kaldı. Önce bir artırma, daha sonra bir ilmek örmeden alalım. İpimiz arka tarafta kalacak. Daha sonra 2 ilmek düz örelim. Örmeden aldığımız ilmeği de ördüğümüz 2 ilmeğin üzerinden geçirerek bırakalım. Daha sonra kenar ilmeğini düz olarak ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arka yüzünde farklı bir işlem yapmıyoruz bu modelde. İlmeklerimizin tamamını ters örüyoruz. Evet, sıra sonuna kadar ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtim. Yine aynı işlemleri yapacağım ama modeli kaydırarak yapacağız. Onun için bak şöyle başlıyoruz. Üçüncü sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz ördüm. 2 düzden sonra bir artırma yaptım. Bakın şu ilmeğimi örmeden aldım. Bu ajurlu olan ilmeğim ve arkasındakini düz ördüm. Modeli kaydırmış oldum. Örmeden aldığım ilmeği de bu ikisinin üzerinden geçirdim ve bıraktım. Yani 3. sırada 2 düz ördükten sonra bu işlemi yaptık. Bakın şöyle 2 ilmeğin ortasındayım. Şöyle göstereyim. Önce bir artırma yaptım. Daha sonra sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Diğer ikisini düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği de bunun ikisinin üzerinden geçirdim, bıraktım. Aynı şekilde devam ediyorum. Sadece sıradaki farklılığımız şu sıra başında ördüğümüz 2 düz ilmek.
O şekilde modeli kaydırmış oldum. Sıra sonuna gelince bir düz ilmeğim kaldı. Bir düz ilmek, daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde yaptığım işlem bu. Dördüncü sıra arka yüzüne geçtim. Modelimizi yine ters örerek devam ediyoruz. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Burada yapacağımız işlem kenar ilmeğinden sonra. Bakın burada bir düz ilmek ördüm şimdi. Bir düz ilmekten sonra bir artırma yaptım. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Bakın bu ajurlu ilmeğim ve arkasındaki ilmeğimi de düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği üzerinden geçirdim, bıraktım bu iki ilmeğin. Tam şu ortada bir artırma, sıradaki ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra iki düz ilmek ördüm. Örmeden aldığım ilmeği de üzerinden geçirdim, bıraktım. Bir artırma, bir ilmek örmeden alalım. Sıradaki iki ilmeğimizi düz örelim. Daha sonra örmeden aldığım ilmeği de üzerinden geçirdim, bıraktım. Evet, şimdi sıra sonunda iki düz ilmeğim kaldı. Bunları düz olarak ördüm. Daha sonra kenar ilmeğimi ördüm. 5. sırada yaptığım işlem bu. 6. sıra arka yüzüne geçtim. Burada kenar ilmeğinden sonra yine ilmeklerimi ters örüyorum. Tamamını ters örerek devam edelim. Evet, modelimiz hep bu 6 sıradan tekrarlanıyor. Kaydırmalı model olduğu için. Aslında model 2 sıra. Ama kaydırmalı olduğu için sıra başında ve sıra sonunda şu düz ilmekler farklı oluyor. Şimdi modeli 1. sırayı tekrar beraber kuralım. Burada 1. sırada ne yaptıysak aynısını yapalım. Model öyle devam ediyor. Modeli tekrar kuruyorum. Sadece 1. sırayı beraber yapalım. Kenar ilmeğinden sonra bir artırma yaptım. Bakın burada düz ilmeğimiz yok 1. sırada. Hemen artırma yapıyorum. Sıradaki ilmeği örmeden alıyorum. Ortadaki ilmeğim, bakın şu ajurlu olan ilmeğim ve arkasındaki ilmeğimi düz ördüm. Buna dikkat edelim. Bunlar püf noktası. Daha sonra örmeden aldığım ilmeğimi de üzerinden geçirdim. Bu iki ilmeği bıraktım. Şöyle ortaya gelince bir artırma, bir ilmek örmeden aldım. 2 ilmek düz ördüm. Örmeden aldığım ilmeği 2 ilmeğin üzerinden geçirerek bıraktım. Böyle devam ediyoruz. Bakın bu ortada, şu 2 ilmeğin ortasında bir artırma yapıyorum. Daha sonra sıradaki ilmeği örmeden alıyorum. Şu ajurlu olan ilmeğim, diğeri arkasındaki ilmeğim, ikisini de düz örüyorum. Buralara dikkat edelim, modelinizde kayma olmasın. Daha sonra bir artırma, bir ilmek örmeden alalım. Sıradaki 2 ilmeğimizi düz örelim. Ve geçirip bırakalım bu 2 ilmeğin üzerinden. Kenar ilmeğimi de yine düz olarak ördüm. Modelin 1. sırasını beraber kurmuş olduk. Anlaşılmayan yer olduysa videoyu tekrar baştan izleyebilirsiniz. Şöyle bir parçada daha önce hazırladım. Aynı şekilde bakın model böyle devam ediyor.
Burada da tekstil tipi lastik kullandım. İstediğiniz lastiğin üzerine kurabilirsiniz bu modeli. Güzel ve kolay bir model. Modelin arka yüzü de şöyle. Dediğim gibi modelde kıvrılma oluyor. Lastik kullanırsanız daha iyi olur. Yazlık örgülerinizde, mevsimlik örgülerinizde istediğiniz örgüde kullanabilirsiniz. Ona göre iplerinizi tercih edersiniz. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.